Bismillah, ateş. Bugün sizlerle Türk savunma sanayinin son dönemde dünya çapında en çok konuşulan operasyonlarından birini ele alacağız. Sudan semalarında yaşanan bu olay yalnızca bölgesel bir çatışmanın parçası olmakla kalmadı, aynı zamanda insansız hava araçlarının geleceğine dair ezberleri de bozdu. İddialara göre Sudan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı, Roketsan tarafından geliştirilen Eren hava mühimmatını kullanarak BDE destekli hızlı destek kuvvetlerinin kullandığı Çin üretimi FH, CH-95 jet SİHA'sını havada vurdu. Yayımlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşta Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu süreçte Türk üretimi Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA'ları Sudan ordusunun en önemli hava gücü haline geldi. Özellikle keşif, hedef tespiti ve hassas taarruz görevlerinde gösterdikleri performans sayesinde sahadaki dengelerin değiştiği ifade ediliyor. Ancak son yaşanan gelişme, şimdiye kadar görülen operasyonlardan çok daha farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu kez hedef yerde bulunan bir araç ya da tesis değil, doğrudan havada görev yapan başka bir insansız hava aracıydı. Operasyona ait olduğu belirtilen görüntülerde, Akıncı'nın elektrooptik kamerası hedefi uzun süre takip ediyor. Uygun atış mesafesine girildiğinde kanat altındaki mühimmat serbest bırakılıyor. Füze yüksek hızla hedefe yöneliyor ve yaklaşık 15 saniye sonra Çin yapımı jet motorlu SİHA'yı tam isabetle vuruyor. Hedef havada büyük bir patlamayla parçalanırken operasyon başarıyla tamamlanıyor. Savunma uzmanlarına göre kullanılan mühimmat büyük ihtimalle Roketsan'ın geliştirdiği Eren sistemi. Bazı değerlendirmelerde ise platforma entegre edilmiş Sungur türevi bir mühimmat ihtimali de dile getiriliyor. Ancak görüntüler ve teknik değerlendirmeler Eren ihtimalini daha güçlü gösteriyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Akıncı, dünya harp tarihinde güdümlü hava mühimmatı kullanarak başka bir insansız hava aracını düşüren ilk SİHA olarak kayıtlara geçmiş olacak. Bu nedenle yaşanan olay sadece Sudan'daki savaş açısından değil, askeri havacılık tarihi açısından da son derece önemli görülüyor. Aslında bu, Akıncı'nın Sudan semalarında ilk dikkat çeken başarısı değil. Mayıs ayında yine Sudan hava sahasında gerçekleştirilen başka bir operasyonda hava mühimmatı kullanılarak bir başka hava hedefinin vurulduğu açıklanmıştı. Ardından çift motorlu bir hava aracının düşürüldüğü iddiası uluslararası savunma çevrelerinde uzun süre tartışıldı. Vurulan platformun kimliği kesin olarak doğrulanamasa da bu gelişmeler Akıncı'nın hava hedeflerine karşı aktif olarak kullanılmaya başlandığını gösterdi. Yalnızca hava hedefleri değil, kara hedefleri konusunda da dikkat çekici başarılar elde edildiği belirtiliyor. BEE tarafından hızlı destek kuvvetlerine teslim edildiği öne sürülen FK-2000 ve FB-10A hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Bu operasyonlarda önemli rol oynayan sistemlerden biri de Aselsan tarafından geliştirilen Antidot elektronik harp podu oldu. Bu sistem, düşman radarlarının yayınlarını algılayarak hava savunma unsurlarının yerini tespit ediyor. Ardından Akıncı, MAM-L ve MAM-T gibi hassas güdümlü mühimmatlarla bu hedefleri imha edebiliyor. Savunma uzmanları, elektronik harple hassas mühimmat kullanımının birlikte uygulanmasının modern savaş alanında büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Radarını açan hava savunma sistemi kısa sürede tespit ediliyor ve nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Akıncı'nın başarısında yalnızca platformun kendisi değil, üzerinde taşıdığı yerli mühimmatlar da büyük rol oynuyor. Bunların başındaysa son dönemin en dikkat çeken sistemlerden biri olan Eren geliyor. Roketsan tarafından geliştirilen Eren,
yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 35 kilogram ağırlığındaki bu sistem 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Turbojet motoru sayesinde uzun süre havada kalabiliyor ve görev sırasında hedef değişikliği yapabiliyor. Eren'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli elektrooptik arayıcı başlığı. Bu teknoloji sayesinde hedefi otomatik olarak takip edebiliyor ve yüksek hassasiyetle angajman gerçekleştirebiliyor. Üstelik yalnızca SİHA'larda değil, helikopterlerden kara araçlarına, deniz platformlarından yer konuşlu sistemlere kadar birçok farklı platforma entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Düşük hızda seyreden hava araçları, zırhlı hedefler, hafif kara araçları ve farklı taktik hedeflere karşı kullanılabilecek esnek bir yapıya sahip. Roketsan yetkilileri, Eren'in konsept aşamasından operasyonel seviyeye bir yıldan kısa sürede ulaştığını belirtiyor. Bu da sistemin oldukça hızlı geliştirildiğini gösteriyor. Uluslararası savunma fuarlarında sergilenen Eren, ilk kez dünya kamuoyunun karşısına çıktığında büyük ilgi gördü. Özellikle yapay zeka destekli hedef takip sistemi ve çok amaçlı kullanım kabiliyeti yabancı uzmanların dikkatini çekti. Sudan'da yaşanan son gelişmelerse bu mühimmatın sadece fuarlarda sergilenen bir proje olmadığını, gerçek savaş ortamında da kullanılabildiğini gösteren ilk örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Günümüzde savaş teknolojileri büyük bir dönüşüm geçiriyor. Artık yalnızca savaş uçakları değil, insansız sistemler de birbirleriyle hava muharebesine girebiliyor. Sudan semalarında yaşanan bu olay, gelecekte insansız hava araçlarının çok daha farklı görevler üstleneceğinin önemli işaretlerinden biri olarak görülüyor. Önümüzdeki yıllarda Akıncı ve benzeri platformların daha gelişmiş radar sistemleri, yapay zeka destekli mühimmatlar ve yeni nesil elektronik harp kabiliyetleriyle donatılması bekleniyor. Bu gelişmeler hava savaşlarının kurallarını tamamen değiştirebilir. Peki siz bu operasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıncı'nın gerçekleştirdiği bu hava angajmanı gerçekten askeri havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni savunma sanayi içeriklerini kaçırmamak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Türkiye'de ve dünyada kullanılan askeri teknolojilere, savaş sistemlerine ve teknolojik silahlara merakınız varsa doğru kanaldasınız. Türk Savunma YouTube kanalına her gün düzenli olarak askeri teknoloji videoları yüklüyoruz. Bu YouTube kanalı sadece ve sadece askeri teknoloji kanalıdır. Tüm bu teknolojik gelişmeler ve her gün yeni videolardan haberdar olmak için Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü burada sadece haberleri değil, o haberlerin arkasındaki gerçek gücü konuşuyoruz.
Türkiye ve dünyadaki askeri teknolojilerle yakından ilgileniyorsanız doğru adrestesiniz. Askeri teknolojilerdeki değişimler, Türkiye'nin askeri gücünü, teknolojik ilerlemeleri takip etmek istiyorsanız Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz Türk Savunma YouTube kanalı olarak geleceğin askeri teknolojilerini anlatan bir kanalız.